Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir torba çanta çalıştık sizlerle. Bu sefer bu çantamda Milano rafya ip kullandım. Koskoca bir torba çanta, ne kadar ip gitti dersiniz? Sadece 250 gram ip kullandım. Hemen şöyle ipimi de göstermek istiyorum. Bakın şöyle bobin halinde satılan iplerden kullandım. Hassas terazimle ölçüyorum. Bitirdikten sonra çantamın tamamını, tüm malzemelerini hazırladıktan sonra tam aslında 240 gram geldi. Ama ben 250 diyorum ki hani fark olabilir, el farkı olur vesaire, bir sıkıntı çıkmasın diye. Hemen çantamın ölçülerini vererek başlamak istiyorum. Biliyorsunuz çok sevilen bir örnekti bu. Çok istenen bir örnekti. Aynısını yapmak istemedim. Ben bu şekilde torba çantada değerlendirmek istedim bu örneği. Şimdi taban en boyla başlayalım. Şöyle bakın 25,5 taban uzunluğu, eni de 11 santime yaklaşık geliyor. İlk başlangıçlarda söylediklerimizle hafif yarımşar santimler oynayabilir. Çünkü ördükten sonra biraz değişkenlik gösterebiliyor. Hemen boyunu söylemek istiyorum. Toplam boyumuz bakın 29 santim boyumuz var. Örnek kısmından itibaren tutacak olursak şurayı ölçmemiz yeterli olacak. Ya da direkt şuradan ölçelim. Biraz şöyle esnekliği de var biliyorsunuz. Yaklaşık 25 santimde örnek kısmı var. 25, sonra 24 santimde şurası tutmuş yaklaşık olarak. 29 santim boyumuz var. Bu sefer bakın kendi ipinden, rafyadan hazırladım püsküllerini. Son derece güzel, tatlış bir çanta oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de benimle bu güzel çantayı örersiniz. Gerçekten örümü çok keyifli, çok güzel bir örnek. Hemen çantamın içinde bir göstereyim. Ondan sonra hızlıca hatırlatmalarımı yapayım ve çantamızın yapımına geçelim. Bakın Milano rafya olmasına rağmen, görüyorsunuz ince bir ip olmasına rağmen hiçbir şey yok. Gayet dik bir şekilde durabiliyor çantamız. Yine bakın görüyorsunuz çift cepli astarımızı çalıştık. Dakketen kullandım astarlamasında. Kusura bakmayın, hava kapalı olduğu için biraz ışık kötü. Çok net gözükmüyor olabilir. Büzgüsüyle, püskülüyle, tüm detaylarıyla gerçekten son derece güzel, kullanışlı, şirin bir çanta oldu. Rengi itibariyle de renk katmak istemedim. Püskülleriyle de olsun, her şeyle gitsin istedim. Her şeye yakışacak, her giydiğinize olacak. Son derece kullanışlı bir model. Bu ipin özelliği biliyorsunuz, yaz kış istediğiniz gibi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İstediğinizde makineye atıp yıkayabilirsiniz. Yıkanabilir, uzun ömürlü, hiçbir şekilde sürtünmeye bağlı olarak da yıpranma yapmayacak özel bir rafya ile çalıştık. Çok güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Aynı zamanda gönderilerimi beğenip yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim diyorum. Ve haydi o zaman hiç laf uzatmadan hemen çantamızın videosuna geçelim. Başlayalım dilerseniz. Bakın görüyorsunuz dikdörtgen tabanımızı hazırladık. Ben dediğim gibi bu çantada Milano rafya kullanıyorum. Şöyle 11 santim diyebiliriz hemen hemen. Evet. Buraya da 26 santim. Boyu da 26 santim diyelim. Şimdi ben Milano rafya ile ördüğüm için tabanın da şöyle birazcık sert tok olmasını istedim. Hani içine ekstradan bir uygulama yapmak zorunda kalmayayım diye. O yüzden bakın son sıraya kadar diğer sıraları ben 2 kat Milano ile ördüm ama tığımı değiştirmedim. Yine 3 milimetrelik tığ ile ördüm. Sonrasında ise bu görmüş olduğunuz son sırayı tek katla dolaştım dengelemek açısından. Şimdi siz
Eğer Milano rafya kullanacaksanız benim gibi bu yolu izleyebilirsiniz. Ancak Milano rafya değil başka bir rafya kullanıyorsanız zaten o rafyalarda sıkıntı olmuyor. Çanta otomatikman zaten taban tok oluyor. Tok duruşlu oluyor. O yüzden sizin böyle bir şeye ihtiyacınız olmaz. Ben dediğim gibi Milano rafya ile ördüğüm için bunu yaptım. Şimdi bakın her zamanki gibi tabanı ben köşede bitiriyorum. Çantaları her zaman ben yan ortadan başlıyorum. Bunun sebebi de biliyorsunuz bitirdiğimizde ağız kısmına geldiğimizde yan tarafta eğer bitirirsek çantamızın ağız kısmı da yanda biter. Bunun için her zaman için yandan tekrardan başlıyorum. Şimdi ipimi görüyorsunuz şöyle sık iğnelerimin arasından gizleyerek ilerliyorum. Milano rafyayı ütülerken dikkat edin, mutlaka bir bez koyarak ütüleyin. Çünkü çabuk yanma yapıyor. Naylonlu bir ip olduğu için bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yakma yaşayabilirsiniz. Şimdi evet, tabanımızı bakın bu şekilde hazırladık. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen örneğimizi kurmaya başlıyoruz. İpimi alıyorum şöyle aşağıya. Ne kadar ip gittiğini finalde zaten öğreniyorum ve videoların başında da size ne kadar ip kullandığımı söylüyorum. Geliyorum bakın şöyle orta noktadan başlıyorum. Nereden? Bakın burada arka lobdan giriyorum. Bir taban hattı oluşmasını istediğim için böyle başlıyorum. Şimdi 1 zincir, 2 zincir, 3 zincir, 4 zincirle başlıyorum. İpimi doladım. Şimdi aynı noktaya tekrardan giriyorum. Bu ipi de içinden yürütüyorum. Ve buraya normal ikili trabzan yapıyorum. Geliyorum şimdi ipimi doladım. Hemen yanına tekrardan bir ikili trabzan yapıyorum. Bu ilk sıramız. Şimdi örnek kuruyoruz birlikte. İpimi doladım. Şimdi burada bir boşluk bırakıyorum yanındaki. 1 2. İpimi doladım. Yanına geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi aynı boşluğun içine tekrar. Şimdi hemen bir yandaki. Bakın görüntümüz şu şekilde oluyor. Dikkat edin, burada yarım başlıyoruz. Bu yarımı her zaman dönüp geldiğimizde tamamlayacağız. Geliyorum. Bakın bir boşluk bırakıyorum yanındaki. İpimi doladım. Yanındaki. Bir zincir çektim. Geliyorum. Bakın hemen yine aynı ilmeğin içine. Yani şu dörtlü trabzanın ortasındakiler aynı deliğin içine yapılıyor. Geldim yine yanındaki. Bakın bu şekilde. İpimi doladım. Şimdi bir boşluk bırakıyorum. Köşe ilmeğindeyim bakın. Doladım hemen yanındaki. Ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Aynı boşluğun içine. Şimdi yanındaki. Bakın yine dörtlüyü oluşturmuş olduk. Şimdi bu şekilde son kez gösteriyorum. İlk sırayı tamamlayıp gelelim. Bakın bir tane boşluk bıraktım. Geldim. 4'ün katları olması gerekiyor tabanınızın. Eğer denk gelmiyorsa da belli noktalarda
arttırma yaparak ne kadar eksiğiniz varsa tamamlayabilirsiniz. Bakın yanlış yere battım. Ne yapıyorduk? Ortadakileri aynı yere batıyorduk. Hemen yanındaki. Şimdi bu sırada şöyle bir şey göreceksiniz. Ya bu böyle açıldı. Hani hiç toparlanmıyor. Böyle gitmesi mi gerekiyor? Evet, ilk böyle gözükecek. Üst sıraya çıktığınız zaman bunun toparlandığını göreceksiniz. O konuda endişe etmeyin. Şimdiden söylemiş olayım. Bakın, bir boşluk bıraktım. Geldim. Yanlış olmasın. İpimi doladım. Hemen yanındakine. Bir zincir, ipimi doladım. Aynı deliğin içine tekrardan. İpimi doladım yanındakine. Bakın, neden 4'ün katı olması lazım diyoruz. Dikkat edin. Burada 1, 2, 3 ilmek işgal ediyoruz. Bir tane de arada boşluk bırakıyoruz. Yani toplamda 4'er tane ilmeğe ihtiyacımız oluyor bu örneği kurarken. Hemen şimdi sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, geldim şimdi sıra sonuna. Bakın, bir tane ilmeğim yetmedi. Hiç önemli değil. Böyle durumda ne yapabiliriz? Şimdi normalde bakın, burada 3 tane bacağı yapmıştık. 4.'sünü yapacaktık. Bir boşluk bırakmamız gerekiyordu. O boşluğu bırakmıyorum. Böylece burada bir tane göz arttırmış oluyorum. Böylelikle eksiklerinizi, böyle aralarda atlamanız gereken yerleri atlamayarak, küçük arttırmalar yaparak ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? 1, 2, 3. Üçüncü zincire ilmek kaydırıyorum. Bir tane boşluğa kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Dönüyoruz arkaya. Bakın, şimdi arkadan gideceğiz. Yine dörtlünün ortasındayım. Aynı boşluğun içine 1, 2 trabzan. Yani şurada yapmış olduğumuz şu ortalardaki V'yi bakın. Burada birini zincirle, birini trabzanla yine yapmış olduk. Şimdi ipimi doluyorum. Şu kenardaki çubukları artık hep şöyle kabartma olarak yapacağız. Bakın, şu dörtlünün kenarlarını artık bizim hiç işimize yaramıyor. Kenarlarına hiç bakmayacağız, hiç batmayacağız. Ortadaki şu görmüş olduğunuz ilmeğe bakın, böyle giriyorum. 1, 2. Bu şekilde bir kabartma oluşturuyorum. İpimi doladım. Şimdi geldik bu dörtlüye. Önce kabartma. Şimdi zincir boşluğuna gelip ortadaki V'yi yapacağım. Bir trabzan, araya bir zincir, aynı boşluğa bir trabzan daha. İpimi doladım. Şimdi ikinci kabartmayı, bakın, ortadaki V'nin şimdi ikinci tarafıyla yapıyorum. Bakın, bu şekilde. İpimi doladım. Sıradakindeyim. Bakın, kenardakilerle işim yok. Hep şu ortadaki V'yi kullanıyorum. Önce birincisine kabartma. Şimdi zincir boşluğuna bir trabzan, bir zincir, yine bir trabzan. Şimdi ikinci kabartma. Bakın, yine ortadaki V'nin diğer tarafına. Görüyorsunuz, kenardakilerle hiç işimiz yok. Devam ediyorum. Bakın, sıradaki dörtlüye geldik. Şimdi bu V'nin birinci bacağı kabartma. Geldim ortadaki zincir boşluğuna. Bakın, zincir boşluğuna giriyorum. Bir trabzan, araya bir zincir, yine bir trabzan. Döndüm. Bakın, şimdi V'nin diğer bacağına kabartma. Yine hep dörtlü yapıyoruz, gördüğünüz üzere. Hep dörtlü. Geldim şimdi buradaki sıradaki dörtlüye. Ortadaki, bakın, V'nin
ilk bacağına girdim. Şimdi zincir boşluğundayım. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Geldim V'nin diğer bacağına. Yine buraya bir kabartma. Görüyorsunuz, bu şekilde örneğimizi kurmaya başladık. Geldim yine, bakın son kez gösteriyorum. Dörtlünün hep ne dedik? Şu orta V'sine. Şu ortadakiyle ilgileniyorum. Şimdi bu birinci V'nin bacağına bir kabartmalı yaptım. İpimi doladım. Ortadaki zincir boşluğuna V yapacağım şimdi. Trabzanın birini yaptım. Araya bir zincir. Aynı boşluğa trabzanın ikincisini yaptım. Şimdi ikinci kabartmayı yapacağım. Bakın V'nin yine gövdesinden giriyorum. İkinci kabartma. Bu şekilde şöyle bakın, buradan daha güzel bir şekilde görebileceksiniz. Kabartmalı motifimiz başlamış bulunmakta. Bakın şu an çantanın içindeyim. Burası çantanın dışı. Bir içten bir dıştan, bir içten bir dıştan şeklinde gidiyoruz örneği yaparken. Ben şimdi bu sırayı bitireyim. Sonra bir üst sırada ne yapıyoruz? Hemen yine onu göstereceğim. Gerçekten ip sanki ben örmüyorum, kendi gidiyor. Bu ipte yavaş örmekte zorlanıyorsunuz. Yani o kadar rahat örülüyor ki yünle örer gibi bir hissi var. Evet, şimdi sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet, şimdi bakın sonuncuya geldim. Görüyorsunuz, bakın tabanımızın şu an burası içi. İkinci sıra içteyiz. Birinci sıra dışındaydık. Bakın ikinci sırada içteyiz. Her sırada ters yüz diye gidiyor bu örneğimiz. Şimdi geldik artık sonuncuyu, bakın burayı yaptım. Buradaki ilk başladığım dörtlüye geldim. Bunun nesi hazır? Bakın ortadaki V'si hazır. Birinci kabartması yok ama ikinci kabartması var. O zaman bunun birinci kabartmasını yapacağız. Bakın yine şöyle ortadaki V'nin ilk trabzanına girdim. Kabartmasını da yaptım. Bakın artık tamamlandı. Ne yapıyorum? Yine 1, 2, 3. zincire gelip ilmek kaydırıyorum. Şimdi bir ilmek daha kaydırıyorum. Bunu ne için yapıyorum? Dönebilmek için. Bir ilmek daha kaydırdım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve tekrardan dönüyorum. Geldim. Şimdi yine aynı boşluğun içine V'mizi yapıyoruz. Bakın buradan sonrası hep aynı. Bir alt sırayla aynı durumdayız şu anda. Yine bakın V'nin buradakini dönüp geldiğimde yapacağım. Şimdi şu bacağına giriyorum. Evet, kabartmasını yaptım. Geldim sıradaki dörtlüye. Ortadaki V'nin ilk bacağına bakın şöyle giriyorum yine. Geldim, ipimi doladım tekrar. Ortadaki zincir boşluğuna bir trabzan, bir zincir. Geldim. Yine bir trabzan yaptım. Şimdi neredeyim? Yine kabartmadayım. Bakın şu dışarıda görmüş olduğunuz kabartmayı oluşturuyorum. Şimdi bu şekilde örneğimiz 3 boyutlu olarak ilerliyor. Yani şuradan şöyle görüyorsunuz. İçeride de aynı kabartma, dışarıda da aynı kabartma oluşmuş oluyor. Böyle ilerledikçe daha net bir şekilde gözüküyor. Bakın yine önce kabartmayı yapıyoruz. Geldik zincir boşluğuna, ortadaki boşluğa V'mizi yapıyoruz. Unutmayın, trabzanların arasında bir zincir çekiyoruz. Geldik yine kabartma trabzanımıza. Bu şekilde şimdi devam edeceğiz.
Hata yapmamaya çalışın. Çünkü hatayı ne zaman anlarsınız? Dönüp dolaşıp aynı yere gelip tekrar üstünü öreceğiniz zaman anlarsınız. Ama şöyle bir durum var. Bir ters bir yüz diye gittiğimiz için aslında neredeyse 1,5 sıra falan sökmüş oluyorsunuz. O yüzden dikkat edin. Hep 4 bacak olduğundan emin olun. Bakın yaptıklarımızda 2 tanesi kabartma, 2 tanesi ortadakiler normal. Bu şekilde şimdi yine sıra sonuna kadar geleceğiz. Aynı alt sırada yaptığım gibi en son buraya kabartmayı yapıp birleştirip ilmek kaydırıp 4 zincir çekip yine ne yapacağız? Geri döneceğiz. Bu sefer buradan örmeye başlayacağız. Bir içten bir dıştan, bir içten bir dıştan, ters yüz ters yüz diye gidiyor. Şöyle son kez isterseniz bir daha göstereyim. Bakın bugün ne yazık ki hava kapalı. Çekim birazcık böyle kasvetli gibi oluyor. Şöyle biraz aydınlığı arttırsam. Tekrar gösteriyorum. Dörtlünün ortadaki V'si ile ilgileniyorum. Kenarlarda ilişkim yok. Bakın birinci bacağa geldim. Yaptım. İpimi doladım. Geldim ortaya. Bir zincir. Yine trabzan. Bakın ortadaki V'yi de yaptım. İpimi doladım. Şimdi yine bu bacağa girip dörtlüyü tamamlamış oldum. Evet, şimdi dilerseniz sıra sonuna kadar geleyim. Son kez bir daha göstereyim burayı. Ne olur ne olmaz bir sıkıntı yaşamayalım yani. Göstereyim. Ondan sonra artık tekrar arkaya nasıl dönüyoruz ona bakalım. İstediğim yüksekliğe 25 santim olana kadar artık ondan sonra örneğimizi koyarak ilerleyeceğiz. Evet, geldim bakın yine sıranın sonuna. Görüyorsunuz son dörtlüyü yaptım. Şimdi buradaki yarımı tamamlayacağız. İpimi doluyorum. 3 tanesi yapılık, bir tanesi kaldı. O da ilk bacaktaki kabartmamız. Evet, bakın bunu da yaptım. Ne yapıyorum? İlmek kaydırma ile birleşeceğim. Buradaki 3 zincir bu trabzan için, bir tane de boşluk zinciri için 4 tane çekiyorduk. Üçüncüsüne bakın giriyorum. İlmek kaydırıyorum. Bir tane boşluğa giriyorum. Yine ilmek kaydırıyorum. Şimdi 1 2 3 yine 4 zincir çekiyorum, dönüyorum. Tekrar söylüyorum. Bu üçü trabzan için, bir tanesi de aradaki boşluk için. Bakın döndürdüm örgünün içine. Şimdi terse gitmeye başlayacağım. İpimi doladım. Aynı boşluğun içine trabzanımı yapıyorum. Ve bakın ortadaki V'mi hazırlamış oldum. İpimi doladım. Evet, ikinci kabartmamı yaptım. Birincisini ne zaman yapacağım? Yine dönüp dolaşıp geldiğimde buraya yapıp o şekilde bağlayacağım. Böylelikle bu çantanın kesinlikle anlayamazsınız neresinin birleşim yeri olduğunu. O yüzden rahatlıkla örebilirsiniz. O anlamda çok güzel. Hiç belli olmuyor birleşim yeri. Ben şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar örüyorum. Ondan sonra ağız kısmıyla devam ediyoruz. Evet, istediğim yüksekliğe kadar örneğimi ördüm. Hemen şimdi göstermek istiyorum. Bakın tabandan itibaren şöyle tutalım. Yaklaşık 24 santim kadar ördüm. Şimdi artık ağız kısmına, yani normal sık iğne kısmına geçiyoruz. En son gördüğünüz gibi örneği bitirdim. Şimdi burada artık ilmek kaydırmıştık biliyorsunuz. Tekrardan şu görmüş olduğunuz trabzanın üzerine bir ilmek kaydırıyorum. Ve bir zincir çekip, ya da şöyle yapalım, direkt buraya hiç ilmek kaydırmayalım. Direkt buraya bir sık iğne yaparak başlayalım. Yanındaki trabzanın üzerine. Şimdi bu sırada hep trabzanların üzerine yapacağız. Bakın yanındaki trabzanın üzerine. Yani ortadaki zincir boşluklarına batmıyoruz. Sadece trabzanların üzerine batacağız. Bakın buradaki aradaki zincir boşluğunu atlıyorum. Hemen trabzanın
üzerine geçiyorum. Devam ediyorum. Bakın bu ara boşluklara batarsanız ağız kısmında bolluk oluşur. Şöyle bir kontrol edin. Bakın hiçbir esneme yok. Gayet düzgün bir şekilde ilerliyor. Atlıyorum bakın zincir boşluğunu. Geliyorum hemen trabzanın üstüne. Atladım. Zincir boşluğuna yapmadım. Trabzanın üzerine. Evet, şimdi bu şekilde hemen sıra sonuna kadar örüp gelelim. Sıra sonunu nasıl bağlayacağız? Üst sıraya nasıl çıkacağız? Hemen onu göstereceğim. Evet, geldim. Bakın görüyorsunuz. En son ilk şu trabzanın tepesine yapmıştık. Şimdi bu trabzanın en son trabzanın tepesine yaptım. Şimdi burada zinciri bırakıyorduk biliyorsunuz. İpimi uzattım. Bu ilk yaptığım trabzanın tepesi. Buraya arkadan giriyorum. Bu şekilde. Ve ipimi buraya takıyorum. Geçirdim. Çıkartıyorum. Bakın bunu tutuyorum elimle. Bu ipin uzantısı burada. Girdim. İpi geçirdim. Sıkıştırdım. Ve içinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum ve bu şekilde yukarıya çıktım. Şimdi sıradaki yanındakinden bakın. Devam ediyorum. Şimdi ikinci sıradayız. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Artık bakın her sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparak ilerliyoruz. Sıra sonuna geldiğimiz zaman tekrardan bakın ilk yapılan trabzan burada, pardon, sık iğnemiz burada. Bunun tepesinden yine birleştireceğiz. Yine bir üst sıraya çıkacağız aynı işlemle. Şimdi bu 3 sıra olduktan sonra delik sıramıza geçiyoruz. Deliğimizi yapacağız. Deliğimizi yaptıktan sonra tekrardan sık iğnelerimizi yaparaktan çantamızın ağız kısmını tamamlayacağız. Şimdi dilerseniz ben 3 sırayı tamamlayıp geleyim. Ondan sonra artık delik kısmını nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Evet, şimdi bakın 3 sırayı bitirdim. Eklem yerine geldim. Şimdi birleştirmedim bilerek, birlikte birleştirelim diye. Ne yapıyordum? Önce bunu bir uzatıyorum. Sonra bakın şu görmüş olduğunuz sık iğne değil. Bu bizim zincirle yukarı çıktığımız. Bunu değil. İlk gerçek sık iğnenin tepesi. Yani burası. Buraya arkadan giriyorum. Ve bu ipi arkaya çekiyorum. Çektim. Şimdi görmüş olduğunuz üzere bu ip buradan çıktı, buradan arkaya doğru gitti. Şimdi bu görmüş olduğunuz işte o ipin uzantısından giriyorum. Arkadan ilmeği geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Sonrasında ilmeğimi içinden geçirip bakın bu şekilde bir tane sıkıştırıyorum. O zaman ne oluyor? Bu benim ilk sık iğnem yerine geçmiş oluyor. Bu birleştirme yönteminde. Ama şimdi ben buraya ne yapacağım? Delik yapacağım. Delik yapacağım için şimdi ben bunu çıkartıyorum. Bunu yapmayacağım. Şöyle ipimi biraz uzatıyorum. Bakın parmağımla tutuyorum. Tığım etrafından geçiriyorum. Bırakırsanız bozulur. Bakın bırakmıyorum. İp alıyorum buradan. İlmek boşluğundan geçiriyorum. Ve şimdi bırakıyorum artık. Bakın burada böyle aynı gerçek trabzan gibi bir burgu oluşuyor. İpimi doladım. Geldim yanına.
çakma trabzan. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 boşluk bırakıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Çakma trabzan. Hemen ipimi doluyorum. Yanındakine tekrar giriyorum. Tekrardan bir çakma trabzan yapıyorum. Yine 1 2 zincir çektim. 1 2 boşluk bıraktım. Üçüncüsüne giriyorum. İpimi doladım. Yanındakine girdim. Tekrardan çakma trabzan. 1 2 zincir. İpimi doladım. 1 2 boşluk bıraktım. İpimi doladım. Tekrardan bakın böyle ikili ikili çakma trabzanlar yapıyoruz. Aradaki deliklerimizden biraz sonra büzgü ipimizi geçireceğiz. Hemen şimdi sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi artık bir sıra deliklerimizi de oluşturduk. Artık üst sıraya tekrardan sık iğne aşamasına gideceğiz. Bakın tam tamına denk geldi, görüyorsunuz. Dönüp geldim. Diğer trabzanımı da yaptığımda yanına tam denk gelmiş oldu. Şimdi burada şu görmüş olduğunuz trabzanın üstündeki hatırlarsanız buraya bir trabzan oluşturmuştuk. Şimdi onun üst kanadına gireceğim. Rafyayı delmemeye çalışıyorum. Evet. Geldim, bakın buraya ilmek kaydırmayla birleştirdim. Şimdi giriyorum içeriye. 1 2 3 tane zincir boşluğuna yapıyorum. Şurada iki trabzanın tam ortası, bakın şuraya. Yani bu trabzanın tepesine giriyorum ve böylelikle yine 4'ü oluşturmuş oluyorum. Bakın 3 tanesi zincir boşluğuna, bir tanesi trabzanın tepesine. Tekrardan aynı ilmek sayısını oluşturmaya başlıyoruz. Üç tane içine, bir tane iki trabzanın ortasına. 1 2 3, bir tane bakın şu trabzanın tepesine. Yine 1 2 3, yine bir tane tepesine. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar dönüp gelelim. Tekrardan nasıl bağlayacağız? Burada da onu bir göstereyim. Ondan sonra artık tekrardan bir 3 sıra daha öreceğiz. Hatta 4 sırada olabilir bu. Öreceğiz. Sonrasında artık ağız kısmını ters sık iğne ile dolaşacağız. Hemen dilerseniz bu sırayı tamamlayıp geleyim. Evet, şimdi dediğim yere kadar bakın geldim. Sıra sonundayız. Şimdi burada aynı yöntemle yukarıya çıkacağız. Bakın bu ilk buraya geçip yaptığım sık iğne. Bir sonrakine giriyorum. Çektim. Tutuyorum şöyle. Uzantısından giriyorum. Ve çıkartıyorum. Ve yine sık iğne benzeri ilmeğimi atıyorum. Hemen yanındakinden sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Aynı şekilde şimdi 3 ya da 4, şimdi onu dönüşte zaten size söyleyeceğim. Sık iğnemi örüyorum. Dediğim gibi 3 sıra yetmeyebilir. 4 sıra sanki daha iyi olacak. Bir 4 sıra sık iğnemizi örelim. Ondan sonra ters sık iğneyi yaparken tekrardan birlikte devam edeceğiz. Evet, geldik. Bakın yine aynı şekilde sıra sonuna ipimi uzattım.
Şu yukarı çıktığım kısım, bakın burayı atlıyorum. İlk sık iğnenin tepesi, yine burada yerimi şöyle belli edeyim. Arkadan girdim. İpimi arkaya çektim. Yine uzantısından bakın giriyorum ipin. Arkadan ilmeğimi taktım. Sıkıştırdım. Şöyle bir zincirle burayı sabitlemiş oldum. Şimdi ters sık iğne yöntemine geçiyoruz. İpimi uzattım, bakın. Bir tane atlıyorum, diğerine geliyorum. Girdim. Terse döndük bakın artık. İpimi bu şekilde çekiyorum. Uzatıyorum. İkisini aynı hizaya getirip çektim. Uzattım. Bir atladım. Yanındakine girdim. İpimi alttan çektim. Bakın ikisini bir topladım. Uzattım. Bir atladım. İkisini bir çektim. Uzattım. Bir atladım. Alttan ipimi çektim. İkisini bir topladım. Bu şekilde geri geri örerek hem çantamızın ağzında böyle bir güzel bir görüntü oluşturuyoruz. Hem de daha kalın bir ağız kenarı oluşturmuş oluyoruz burada. Bir atlamayı unutmayalım. Eğer atlamazsanız marullanma yapar. Şöyle atlaya atlaya gidiyoruz. Bu şekilde. Uzattım. Bir atladım. Girdim. Uzattım. Bir atladım. Evet. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar dolaşıp gelelim. Evet, şimdi geldim sıra sonuna, bakın. İlk başladığım yer burasıydı. Şimdi o noktaya bir tane daha yapıyorum. Ve ipimi artık burada kesiyorum. Çıkarttım. Takıyorum iğneye. Geliyorum şimdi. Bakın bunu buraya, arkaya bu şekilde gizlemem gerekiyor. Şöyle arkadan bir yerden girip sonrasında şöyle sık iğnelerin arasından ilerliyorum. Evet. Bu şekilde buraya gizledim. Şimdi fazlasını kesiyorum. Çantamızın ağzı bakın artık hazır. Şimdi nelere geçiyoruz? Büzgü aparatını yapacağız, sıkıştırma aparatını yapacağız, sapını yapacağız. Diğer detaylarıyla devam edeceğiz çantamızı yapmaya. Bu arada astarını da hazırladım. Onu da yine aynı şekilde elimle monte edeceğim. Astarı dikerken şuna dikkat ediyoruz. Görmüş olduğunuz deliklerin hemen şuradan altından dikiyoruz ki delikler dışarıda kalsın. Onu unutmayın. Astarı dikerken hemen şu alt kısımdan dikmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ne yapalım? Dilerseniz hemen sapa geçelim. Sapını örelim öncelikle. Şimdi burada çantamız zaten yeterince hareketli bir çanta. Sapta bir daha hareket olsun istemiyorum. O yüzden sapını dümdüz öreceğiz. Yani normal git gel düz sık iğne olarak öreceğiz. Çok kalın bir sap istemiyorum. Çünkü çantamız dikkat ettiyseniz oldukça böyle minimal boyutlarda. Çok büyük bir çanta değil. O yüzden ona göre şık bir zarif bir sap olsun. Biraz bırakıyorum dikmek için, bakın pay bırakıyorum şöyle. İki, 3, 4,
5 ve 6 zincir çekiyorum. Şöyle 5 santimlik bir sap yeterli olacak. Çünkü yine iki tarafına ters sık iğne dolaşacağım. Örgümü çevirdim. Şu arkadaki tam orta noktalardan giriyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Geldim. Yine sık iğnemi yapıyorum. Yani toplamda 5 tane sık iğneden oluşacak sapımız. 3 4 ve 5. 80 santim öreceğiz şimdi bu şekilde. Git gel. Evet, bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Her sık iğnenin üzerine bir sık iğne. Şöyle girdim, bakın. Yine bir zincir çekip döndüm. Devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hep bu şekilde. Git gel, git gel, 5 sık iğne. Zincir çekiyoruz her seferinde dönerken. 1 2 3 4 ve 5. Evet. Bu şekilde kaç santim dedik? 80 santim. 80 santim olana kadar örüyorum, geliyorum. Sapımızı bu şekilde bitirmiş olacağız. Şimdi şunu da söyleyeyim. Büzme aparatı için de bunun aynısını yapacağız. Bilginiz olsun. Yani yine 5 tane sık iğne ile başlıyoruz. Bakın 5 sık iğne ile başlıyoruz. Ama bu sefer şöyle bir 11-12 sıra öreceğiz. Bunun aynısından. Onu tekrardan nasıl yapıldığını göstermeme gerek yok. Dediğim gibi 80 santim sap için yapıyoruz. 12 sıra kadar da 11 sıra, hatta belki de şimdi ona bakacağım. 11-12 sırada büzgüsü için, sıkıştırma aparatı için yapacağım. Toplamda kaç sıra olduğunu şimdi ördükten sonra size söyleyeceğim. Her ipe göre çünkü değişebiliyor. Bu bazı iplerde 11, bazı iplerde 12 sıra yeterli olabiliyor. O duruma göre bakacağım. Bu parçaları hemen bitiriyorum. Geliyorum, ondan sonra devam ediyoruz. Evet, geldim şimdi sıra sonuna, bakın bu şekilde. Şimdi bir şöyle zincir çekiyorum, dönüyorum, örgüyü yan çeviriyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi yine geri geri gitmeye devam edeceğiz. Geri giderken burada hangi noktalara batacağınıza karar verin. Birine batacağız, birine batmayacağız. Ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Şu dipteki yere bir tekrardan gireyim. Buraya bir yine ters sık iğnemi yaptım. Uzattım. Bakın şu tepe olan yerlere değil de şu çukurdaki olan yerlere batalım. Yani şimdi buraya batmam gerekiyor ya. Burayı atlıyoruz. Buraya. Burayı atlıyoruz. Buraya. Burayı atlıyoruz. Buraya. Hep bir tane atlayarak ilerleyeceğiz şimdi. Bu yanına dolaştığımız şey çantamızın sapının esnemesini engellemiş olacak. Hem de kenarını daha güzel bir görüntüye kavuşturmuş olacak. Bakın bir tane atlıyorum, yanındakine giriyorum. Hep bu şekilde. Boş bıraktım. Diğerine giriyorum.
boş bıraktım, diğerine giriyorum. Boş bıraktım, diğerine giriyorum. Boş bıraktım, diğerine. Bu şekilde ters sık iğne yöntemiyle şimdi çantamızı komple çevreleyeceğiz. Bakın biraz böyle görüyorsunuz. Hafif şöyle bir kasma varmış gibi görünüyor. Şöyle elimizle düzelttiğimizde o düzelecek. Uzatmalarınız ona göre. İşte bu sapın esnemesini engelleyen şey. Bu tarz git gel örgülerde bu esneme problemi çok yaşanır. O yüzden bu şekilde ilmek ters sık iğne ile örgülerinizi daha sık hale getirebilirsiniz. Ama uzatmayı unutmayın. Burada çünkü bir atlama yaptığımız için mutlaka uzatma yapmamız gerekiyor. Şimdi aynı şeyi karşı tarafa da yaptığımızda daha düzgün bir form kazanacak. Evet. Şimdi dilerseniz ben hemen sıra sonuna kadar geleyim. Ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi geldik. Bakın şimdi sonuncudayız. Yani şöyle buraya geçmemiz gerekiyor. Tam şu köşe, yani şöyle göstereyim. En sondaki sık iğnenin tepesine giriyorum. Yine aynı şekilde bu şekilde birleştiriyorum. Buradan buraya geçeceğiz şimdi. Buraya geçerken burayı normal şöyle tepelerine bataraktan normal sık iğne olarak geçiyorum. Burası zaten çünkü dikeceğimiz kısım. Evet. Şimdi tekrar dönüyorum. Bakın bu yanı yapacağız. Uzattığım ipimi girdim. Uzattım. Bir boşluk bırakıp girdim. Uzattım. Bir boşluk bıraktım. Girdim. Uzattım. Bakın bunu atladım. İkincisini. Yine bir boşluk diğerini. Bu şekilde. Şimdi diğer tarafını da dolaşalım. Bakın görüyorsunuz son derece güzel oldu bu şekilde. Aynı karşıyı da yaptığımızda çok daha hoş bir görüntüsü olmuş olacak. Hemen sıra sonuna kadar bitiriyorum. İpimi kesiyorum. Yine aynı bu şekilde bir pay bırakacağım dikmek için. Onu da yapıyorum. Ve hemen neyle devam ediyoruz? Büzgü aparatıyla devam ediyoruz. Evet, 12 sıra ördüm ben ipim ince olduğu için. Şöyle buradaki olayımız şu. Şunu şöyle katladığımızda şu iki taraftaki boşluk bizim büzgümüzün geçeceği kadar olması gerekiyor. Şimdi dilerseniz hemen neye başlayalım? Büzgü sapımızı yapmaya başlayalım. Yalnız bunun için 2 kat ipe ihtiyacım var. İp ya da ipinizden bir miktar önce sarın. Daha sonra bununla devam edebilirsiniz. Ben şimdi hemen ikinci ipimi de alıyorum. 2 iple hazırlayacağız büzgümüzü. Evet, şimdi şöyle birazcık bırakıyorum ucundan. Sonrasında şimdi önce 2 ipimizi birden şu şekilde bir kilitliyorum. Bir sık iğne ile kilitliyorum. Sonrasında iplerimi birbirinden ayırıyorum. Şimdi bir tanesini parmağıma geçiriyorum. İpin bir tanesini bırakıyorum. Şöyle bakın alttaki ipi tığımın üstüne bu şekilde geçiriyorum ve bakın normal sık iğne yapar gibi 2 ilmeğin içinden, yani aslında bir nevi zincir yapmış oluyorum. Biraz fazla sıkmışım. Bunu gevşettim. Geçirdim, çektim. Geçirdim, çektim. Bakın görüyorsunuz. Bunu geçiriyorum. Parmağımdakiyle çekiyorum. Bunu geçiriyorum. Parmağımdakiyle geçiriyorum. Bu aynı çiftli zincir yerine geçmiş oluyor. Milano ip zaten çok dayanıklı bir ip. Asla kopma yapmadığı için
bunun bu kadar ince olması sizi korkutmasın. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böyle büzmeyle, asılmayla falan kesinlikle kopacak bir örgü değil. Onu söylemiş olayım. Şimdi bunu ne kadar yapıyoruz? Hep büzgülerdeki olayımız şu. Çantayı ölçüyoruz, ağız kısmını, çevresini. Kaç santim geliyorsa buna bir 10 santim fazladan ekliyoruz. Yani diyelim ki çantanızın ağzı 80 santim mi toplam çevresi? O zaman 90 santimlik bir zincir oluşturuyorsunuz. Artık ne kadarsa. Ben hemen dilerseniz bizimkine bir bakalım kaç santim örmemiz gerekiyor. Şimdi çantamızın şöyle ağız kısmını ölçüyoruz. Kaç santim geldi? Yaklaşık 31 santim gibi. O zaman 2 ile çarptık, 62. Yani 62 santim çantamızın ağız kısmı. Bir 10 santim daha eklersek 72 santim kadar ip örmemiz yeterli olacaktır. Dediğim gibi bu şekilde. Şimdi ben dilerseniz söylediğimiz kadar 72 santim, 75 santim, 70 santim, hani ortalama bu civarlarda örebilirsiniz. Hemen örüp geleyim. Ondan sonra bu aparatları takmadan önce ne yapacağız? Rahat dikebilmek adına çantamızın önce bir astarını dikeceğiz. Sonrasında tüm aparatları birlikte beraber geçireceğiz. Evet, şimdi şöyle sapımın bir tarafını diktim. Diğer tarafını birlikte dikeceğiz. Onu bıraktım. Tutturdum. Şöyle büzgümü taktım. Bir büzgüyü takış şeklini görmenizi istiyorum. Takarken kafanız çok karışıyor. O yüzden takılmış hali üzerinden anlatacağım. Şimdi şuradaki şu boşluğu fazla bırakmamız, bunu büzdüğümüz zaman bakın pilelenecek ya. Şuranın çok küçülür. Eğer ki burayı sık tutarsanız. O yüzden burada 3 boşluk bırakıyoruz ki pilelediğimizde şurada gene enli bir görüntü elde edebilirim. Büzgüler aslında çok önemsenmese de çok önemli detaylar. Çantanın çünkü bütün duruşunu bu büzgü belirliyor. Şöyle bakın. Tekrardan söylüyorum. 3 boşluk, 1 boşluk, 4 boşluk, yine 1 boşluk simetrik olduğu için 3 boşluk, hiç boşluk yok. 3 boşluk, 1 boşluk, yine 4 boşluk, yani yanlarda 4 boşluk var. Sonra yine 1 boşluk, 3 boşluk şeklinde ipimizi taktık. Şimdi bunların önlerine püskül yapacağız. Bu ipleri bakın bu şekilde bırakmıştık hatırlarsanız. Ama öncesinde şuraya bir dikelim birlikte. Nasıl dikiyorduk? Şöyle nasıl diktiğimi göstereceğim. Ama tamamen dikmenin sonuna kadar da göstermeyeceğim. Çünkü gereksiz yere uzamış oluyor. Bakın sapları dikerken sadece ucundan tutturmuyoruz. Burası çok önemli. Buradan bir başlıyorum. Burası. Yani olabildiğince çok sıradan dikiyorum ki sadece tek bir yere yük binmesin. Çünkü bütün ağırlık aşağıya doğru olduğunda tek yerden dikerseniz oraya biniyor. Bu da hem ağız kısımlarının daha çabuk yıpranmasına hem de kopma gibi sorunların yaşanmasına sebep oluyor. Bunun önüne geçmek için ne yapacağız? Çok yerden tutturacağız. Şöyle ben yerini nasıl durduğunu görmek için şu şekilde işaretlemiştim. Şimdi bunu çıkartıyorum. Buna gerek yok. Çünkü biliyorsunuz zaten astarımızı yaptığımız için bakın astarı nereden diktim? Tam altından. Yine tam tamına kalıp gibi bir astar yaptık dakketenden. Astarın nasıl yapıldığını yine açıklamalar bölümünde bulabileceksiniz. Linkini bırakıyorum. Açıklamalar bölümünü de şöyle açıyorsunuz. Videonun ismi böyle yazıyor ya uzun uzun. Onun sonunda daha fazla yazıyor. O daha fazla yazan yere tıklarsanız videonun açıklamalar bölümü açılıyor. Orada gramajı her şeyi net bir şekilde ipi ne gittiyse hangi tığı kullandıysam hangi videoları kullanmanız gerekiyorsa biliyorsunuz bu çantada taban videosu için yine link orada olacak. Astar videosu için yine link orada olacak. Bunu unutmayalım. Astar videosu başka bir çantanın içinde olduğu için
yanlış video zannetmeyin. 27. dakikasında başlıyor. 27. dakikasına ilerletirsiniz sürgüyü. Oradan itibaren astarlamanın nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Orada kullandığım kumaş Amerikan beziydi. O zaman elimde o vardı. Onunla göstermiştim. Ama şu anda kullanmış olduğum kumaş dak keten diyorum. Şimdi ucundaki ipimi geçiriyorum iğneme. Yine her zamanki gibi meşhur iğnem. Şimdi sapı düzeltelim bir önce. Buruk takmayın sakın. Onu bir güzelce belirleyin. Ondan sonra bakın tam bu dikiş tam çantanın ortasında ya zaten. Tam buraya getirdim. Bu arada gizli dikişi nasıl yaptığımı da o videoda bulabilirsiniz. Şimdi geldim. Bakın tam ortaladım. Buradan başlıyorum bakın. Görüyorsunuz hemen altından. Yani en dipteki sık iğneden başlıyorum. Hemen bir yanındakinden çıkıyorum. Ve aynı şekilde bunun da bir yanındaki sık iğneden giriyorum. Bakın bu şekilde. Yine buradan giriyorum. Bakın bir yanındakinden sıralı bir şekilde gidiyoruz. Bir sık iğne atlayarak ilerliyoruz. Evet. Şimdi bir sonrakinden girip şöyle aynı yerden tekrar geçiyorum ki kenarı da bu şekilde sabitlemiş oluyorum. İnşallah görülüyordur. Şu an göstermekte zorlanıyorum. Biraz şöyle ağzını kıvıralım. Evet. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Bakın bir sıra yukarıya çıkıyorum. Ve yine aynı şekilde burada da örgümde de bir sıra yukarıya çıkıyorum. Böyle yanından bakın sıralı bir şekilde yine ilerliyoruz. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Aynen buraya kadar geleceğim. Burada yine bir üst sıraya çıkacağım. Sonra buradan geleceğim. Bir üst sıraya çıkacağım. Buradan geçeceğim. Şurada artık bitecek. Böylelikle 4 sıraya birden tutturmuş olacağım. Ve sapım daha dayanıklı, daha sağlam olmuş olacak. Dilerseniz ben hemen bunu dikip geleyim. Evet. Şimdi benim çantam biliyorsunuz Milano rafya ile örüldü. Milano rafya ile ördüğüm için ben çantayı ütülemedim. Ütüleme gereği duymuyorum ben bunu kullandığım zaman. Çok sevmiyorum ütülendiğinde. Ama siz eğer ki başka bir iple ördüyseniz, örneğin kağıt ip gibi ya da normal iplerden, rafyalardan falan, o zaman siz ütüleyebilirsiniz çantanızı astarlamadan önce. Daha kalıp gibi daha güzel duracaktır. Öyle yaptığınız zaman kağıt ip ütüyü çok sever. Ama Milano rafya pek sevmiyor. Ben çok sevmiyorum ütülediğimde. Zaten olabildiğince dikkat edin. Eğer kullanıyorsanız mutlaka ütüleyecek olduğunuzda bir bez koyun. Hemen çok çabuk eriyor viskon olduğu için. Şu ipi de gizledim. İlk başlangıç ipimi. Örerken gizlemeyi unutmuşum. Evet bakın büzgü aparatımı hazırlamıştım hatırlarsanız. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıradan oluşuyor. Ve ne dedik? 5 sık iğneden git gel şeklinde örmüştük. Şimdi bunu buraya dikeceğiz. Dikerken şu 2 tane büzgümüzü şöyle arasına getirerek dikeceğiz. Bakın bu şekilde bir sıkıştırma aparatı hazırlıyoruz. Şöyle arasında bunu sıktığımızda bu şekilde sıkıştırdığımızda böyle kalmış olacak. Şimdi bunun için yine iğnemize takalım.
Artık bunu yaptık mı bir tek püsküllerimiz kalıyor. Püsküllerimizi de yapıp bitireceğiz. Şimdi bunu dikerken çok dikkat etmelisiniz. Şu ortadan dikeceğiz. Şunlardan kesinlikle geçirmemeye dikkat edin. Şimdi buradan biliyorsunuz zaten ipimiz burada. Şimdi buradaki ilk sık iğne tepesinden giriyorum. Ve biliyorsunuz 12 tane yapmıştık ya. 2, 4, 6. Bakın tam ortası şurası. Tam ortasından giriyorum. Yani 6 bir tarafta, 6 bir tarafta. Şimdi tekrar şöyle ortadan geliyorum. Aynı yerden tekrar gireceğim ki şu ilk yerim bir sağlamlaşsın. Şurası bir sabitlesin. Sonrasında bakın bir sık iğne öteden çıkıyorum. Önce birinden, bir taraftaki sık iğneden, sonra diğer taraftaki sık iğneden giriyorum. Bir diğerine tekrar bundan ve karşısındakinden, yine aynı yerden, bakın ip içinde kalmış. Bir diğer tavsiyem de bu büzgü aparatını çok enli yapmayın. Gerçekten kötü görünüyor. Yani şunu şöyle upuzun yapmayın. O kötü bir görüntü oluyor çantanın önünde. Ona da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bakın böyle karşılıklı sırayla dikiyoruz. Sonuncudayız artık. Şöyle bir kontrol edin arada. Yanlışlıkla batmış olmayalım. Ben normalde biliyorsunuz rafyadan püskülü çok sevmiyorum ama bunda aynı tonlarda ve bu ipe kağıt ip yakışmadı yani bu örnekle. O yüzden ne yapacağım? Kendi ipinden yapacağım. Bakın bitti artık. Şimdi şöyle yatayda sık iğnelerimin arasından ipimi götürüyorum. Şöyle karşıya kadar gitsem yeter. Ve burada ipimi kesiyorum. Bakın hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde bir büzgü aparatı yapmış olduk. Olabildiğince dediğim gibi minimalist çalışıyoruz burayı. Çok büyük olmasın, kötü görünüyor. Şimdi geldik artık püskülümüze. Şimdi püskül yapacağız. Bunu kenara alalım. İpimizi alalım şimdi. Şöyle görüyorsunuz. Gerçekten çok bereketli bir ip bu. Normalde böyle bir çanta hayatta 250 gramdan çıkmaz. Ama bakın bu rafya ile 250 gramdan çıkmış oluyor. Evet, şöyle yine her zamanki gibi elimin en geniş kısmına geliyorum. Düzgün bir şekilde rafya olduğu için diğeri kadar böyle kağıt ipteki kadar şey sarmayacağım. Olabildiğince daha düzgün sarmaya çalışıyorum. 5 oldu sanırım. 6 7 8 9 10. Dilerseniz ben sarayım. Kaç kere sardığımı size hemen söyleyeceğim. Evet, 36 tane sardım. Diğer kağıt iplerde de olduğu gibi. Şimdi hemen şu kısmını bir geçici olarak ya da geçici olarak yapmayalım, temelli yapalım.
Bakın biraz uzun tutuyorum. Çünkü onu daha sonra aşağıya çevireceğim. Evet. Şöyle bağladım güzelce. Şimdi ne yapıyorum? Bu düğümü şöyle aşağıya doğru çeviriyorum. İçe doğru çeviriyorum ki düz kısmı üstte kalsın. Şöyle yavaş yavaş. Evet, bakın şu düz kısmı üstte kalsın diye çevirdim. Şimdi güzelce elimle düzeltiyorum. Tepe kısmının düzgün olması için. Dilerseniz önce alt kısmını bir keselim. Evet, şöyle. Hepsini aynı anda bir kestim. Çünkü böyle düzeltmek daha kolay olacak benim için. Biraz uyuzum püskül konusunda. Şimdi bu rafya püskülde ben bir değişiklik yapacağım. Şimdi şunu bir gizleyelim, şu düğümü bir. Ondan bir kurtulalım. Evet, bakın aşağı altına gizliyoruz. Sonrasında bunu kesiyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın bu böyle kalın kalın duruyor ya. Ben bundan pek hoşlanmıyorum. Yani çok fazla değil ama birer kat, yani şöyle söyleyeyim size. Birer kat olacak şekilde bunları açacağım. Yani nasıl? Şimdi bu şekilde ya. Şöyle. Yani her birini ikiye ayıracağım. Çok da böyle fazla açtığınız zaman da elektrikleniyor. Çok da olsun istemiyorum. Ama bu kalın kalın görüntüyü biraz inceltelim istiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi ben bunları bir açayım. Ondan sonra tekrardan eşitleyelim, devam edelim. Evet, bakın kastettiğim şey buydu. Görüyorsunuz. Bu şekilde katlarını açtığımızda çok daha hacimli, çok daha güzel bir püskül elde ediyoruz. Çok tatlı oldu. Bence bakın ne kadar küçücük, böyle cılız bir şeydi. Katlarını açınca son derece güzel, düzgün, hoş bir, tontiş bir püskül elde etmiş olduk. Şimdi dilerseniz artık ben bunu da yapayım. Bu arada nasıl yaptım? Şu kısmını kaptırmışım, yaptım gittim. Biliyorsunuz burada ipimiz vardı. Şu ipimiz vardı. Bu ipimizin şuradan geçirdim. Bir tur şu örgünün içinden geçirdim. Sonrasında buradan hop aşağıya çektim. Yani püskülün içine karıştırdım onu. Aynı şekilde diğer ipi de bir tur böyle geçittirdim.
Onu da püskülün diğer tarafından bu şekilde. Böylelikle o iplerimizi yukarıya gizlemedik, aşağıya doğru uzun bırakmamızın sebebi buydu. Buradan püskülün içinden onları yok etmiş oluyoruz bu sayede. Şimdi aynı şekilde bunu da yapacağım. Şurada bağladığımız ipten geçiriyoruz sadece. Yeterli oluyor. Eğer ki sizin ipiniz dayanıklı değilse şu bağladığınız ipi bir değil 2 kat olarak yapabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Evet, şimdi ben diğer püskülümü de yapayım, bitireyim. Artık finalde görüşelim. Harika bir çanta oldu diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet, finaldeyiz. Gerçekten o kadar güzel oldu ki. Bakar mısınız? Püskülleriyle, şöyle büyüklüğüyle çok tatlı bir çanta oldu. Çok tatlı bir boyda oldu. Şöyle tabanını görüyorsunuz. Son derece çift katlı ördüğüm için ben tok bir taban elde etmiş oldum. Bu iple örenler için söylüyorum. Normal ip kullanıyorsanız zaten ipiniz sizin normal kalınlıkta olduğu için buna ihtiyaç duymazsınız. Bakın şöyle detaylarına bakalım. 80 santim sapımızı ördük. Siz dilerseniz daha uzun sap sevenler 100 santim, çapraz takmak isteyenler 120 santim ya da daha kısa olsun derseniz 70 santimde yapabilirsiniz bu çantayı. Hemen şöyle içini açalım. Bu arada bu bağlama şeklimle ilgili de çok soru geliyor. İşte nasıl bağlıyorsunuz, gösterir misiniz diye. Onu da göstereceğim şimdi. Aslında hiçbir şey yapmıyorum. Normal kurdele yapıyorum. Bakın şöyle yine çift cepli, içinde astarımız var. Dakketenden tek kat, içinde herhangi bir dolgu malzemesi yok bakın. Tek kat iple örülmesine rağmen örgü iki taraflı sürekli örüldüğü için sanki böyle bakın içinde de hiçbir şey yok. Böyle bir tokluk hissi veriyor. O konuda içiniz rahat olsun. Bakın hemen şimdi gösteriyorum nasıl bağladığımı. Şöyle klasik. İlk önce normal bir, bakın şu şekilde bir düğüm atıyorum. Sonrasında şöyle tutuyorum. Yani hep ayakkabı bağlar gibi, hiçbir fark yok aslında. Bir kurdele yapıyorum. Sonra bunu çeviriyorum şu şekilde. Şunları düzeltiyorum. Şöyle düzgün durmaları için. Bakın işte hepsi bu kadar. Gayet böylelikle güzel bir kurdele elde etmiş olduk. Gerçekten içi boş olmasına rağmen bakın son derece güzel bir formu var. Pilesi falan da gayet güzel oldu. İçi dolduğunda tabii ki de çok daha güzel duracaktır. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yani uzun zamandır torba çanta yapmıyordum. Yeni bir torba çantayla gelmiş olduk. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup beni desteklerseniz, videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.